Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Uzun zamandır sizlerle birlikte piyasaları takip ediyoruz. Özellikle dolar tarafında 2023 yılına yaklaştığımız bu dönem zarfı içerisinde bir gece ansızın yukarı yönlü ataklar yaşayabilir miyiz? Piyasaların gümüş ve altın topladığı bu dönem içerisinde dolar kurunda özellikle Fed'in yapmış olduğu faiz açıklamalarıyla birlikte artık bir geri dönüş süreci içerisine gireceğiz mi? Bunu hep birlikte bu video içerisinde göreceğiz. Euro Türk lirasını, gram altını, gram gümüşü, sterlin Türk lirasını ve Bitcoin'i gene bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte değerlendirmeye alacağız sevgili dostlarım. Kısa bir video olacak. Kısa açıklamalarda bulunacağım. O yüzden videoyu sardırmadan dinlerseniz sizler açısından da daha önemli bir video olacağını düşünmekteyim. Evet, dolar kuruyla başlayalım arkadaşlar. Altın, gümüş, euro, sterlin şeklinde gene devam ederiz. Dolar Türk lirasındaki bu sıkışıklık arkadaşlar, bakın tehlikeli bir sıkışıklık, uzun zamandır söylüyorum. Bu sıkışıklığın uzun zaman zarfı içerisinde dayanabileceğini ben düşünmüyorum. O yüzden yukarı yönlü hareketlerin enflasyon ve reel kur bazlı olaraktan yukarı yönlü bir gece ansızın 19 lira 50 kuruş civarlarına doğru yukarı yönlü bir hareket ivmelenmesi dolar kurunda yaşayabiliriz. O yüzden dolar kurunu takip eden arkadaşlarımızın dikkatli olmasında fayda var. Her ne kadar da Fed'in artık biliyorsunuz faiz artışlarında bir yavaşlama döngüsü içerisine girme yolundaki açıklamaları var ise de 2023 yılı içerisinde ABD'deki enflasyon oranlarının düşmediğini sizlerle birlikte bunu burada göreceğiz. Benim beklentilerim dahilinde orada gene enflasyonist baskının devam edeceği fakat Fed'in resesyona girme korkusuyla faizlerde yukarı yönlü bir ivmelenme içerisine giremeyeceği gerçeği de var. Bu da altın ve gümüş tarafında özellikle geriye doğru baktığımız zaman merkez bankalarının piyasadan altın ve dolar, altın ve gümüş çektiklerini hep birlikte izliyoruz. Bizdeki dolar kurunun stabil tutulması şuradaki 19 lira 18 lira 60 kuruş bandı içerisinde stabil tutulması ve burada yukarı yönlü hareketlerin 18.71 civarına doğru zaman zaman yukarı inmelenmesi, fakat buradan sürekli bir satışla karşılaşması sonucu tekrardan bir 18 lira 60 kuruş civarlarında stabil bir dolar kuru izliyoruz. Fakat buradaki süreç kalıcı olabilecek mi? Önümüzde bir asgari ücret görüşmeleri var biliyorsunuz. %50 civarında asgari ücrette bir yukarı yönlü artış beklentisi içerisinde olan piyasalar var. Birçok ekonomist tarafından asgari ücrete yapılacak %50'lik zam oranıyla birlikte arkadaşlar enflasyonist baskının artabileceği yönündeki açıklamalar mevcut. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın 3-5 kuruş kazanan bir asgari ücretli, zaten evini zar zor geçindiren bir asgari ücretlinin aldığı maaş bu kadar enflasyonist baskı ortamında konuşuluyor. Fakat hiç kimse yüksek maaş alanların enflasyona etkisini konuşmuyor. Burada bir ters düşünce içerisine girmekte fayda var sevgili dostlarım. O zaman asgari ücretliler de yazık, kendilerini pek savunamıyorlar. Pek toplu oldukları ortamları da olmadığı için seslerini fazla duyuramıyorlar. Tabii bunları temsilen sendikalar mevcut. Sendikalar asgari ücretlinin sesini duyurmaya çalışıyor. Fakat konuşanlara baktığınız zaman asgari ücretin üstünde maaş alan, çok üstünde maaş alan kişiler birden asgari ücrete zam yapılacağı zaman asgari ücreti düşünür hale, enflasyonu düşünür hale geliyorlar. Fazla da bir çözümleri yok. Sadece piyasaya sundukları çözüm asgari ücretin arttırılması enflasyonu yükseltebilir şeklinde oluyor. Bence çok yanlış bir düşünce. Asgari ücretin mutlaka arttırılması gerekli. Piyasalara da gereken ayarın verilmesi şart ki arkadaşlar asgari ücret önümüzdeki günlerde erime sürecine girmesin. Evet, dolar kurunda yatay seyir devam ediyor. Fakat bu yatay seyirin fazla uzun sürmeyeceğini düşünen taraftayım. 19.60'ın bir gece
yukarı yönlü kırılıp 18 lira 60 kuruşun bir gece yukarı yönlü kırılıp 18.71 üzerine atıp kendini 19.50 kuruş civarlarına doğru gideceği beklentim ve yıl sonuna doğru arkadaşlar bir yılbaşı doğru gelebilecek 2023 ataklarıyla birlikte de 20 ve 22 liralar arasına yerleşeceği düşüncem mevcut. O yüzdendir ki altın ve gümüş takip eden sevgili dostlarımız için özellikle gram tarafında altını takip eden arkadaşlarımız için önemli seviyeler mevcut. Bu önemli seviyeleri dikkatli bir şekilde takip etmekte fayda var diye de düşünmekteyim. Altının ons tarafına baktığımız zaman yukarı yönlü hareketlerin zaman zaman aşağı yönlü destek noktalarına doğru çekilse de 1758 desteği üzerinde kalındıkça buradaki hareketlerin tekrardan 1805 dolarlar civarına doğru yukarı yönlü ataklarını devam ettireceği ve maksimum hedef olarak da 1941 dolar seviyesine doğru altının ons tarafında yukarı yönlü atakları başlatabileceği düşüncem hala da geçerliliğini korumakta. Bu düşünceler altında gram altın tarafına baktığımız zaman dolar bazlı yukarı yönlü hareketler merkez bankalarının piyasadan altın toplama isteğinin artmasından kaynaklı olarak da sevgili dostlarım özellikle gram bazlı altın ve gram bazlı gümüş tarafında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği ve kısa süreler içerisinde de gram altında tekrardan 1090 TL civarına doğru bir yükselişi sizlerle birlikte takip edeceğiz. Buradaki 1090 seviyesi önemli bir seviye. Çünkü burada bir bayrak filama formasyonu mu oluşuyor şeklinde bunu da yorumlayabiliriz. 1090 üzerindeki patlamayla birlikte arkadaşlar altında da özellikle yukarı yönlü gram bazlı altında 1350 TL'ler civarına doğru gidecek yükselişi sizlerle birlikte takip ederiz. Zamanın oldukça daraldığı bir süreç içerisindeyiz. O yüzden altın, dolar ve gümüş takip eden sevgili dostlarımız dikkatli olmalılar diye düşünüyorum. Ons bazlı gümüş. Sizlerle birlikte takip ettiğimiz gibi ons bazlı gümüş şimdi arkadaşlar 23-25 dirençleri üzerinde kaldığı ve bu dirençlerle birlikte yukarı yönlü hareketi gümüşün gram tarafında da devam edeceğini ve gümüşün ons bazlı dolar bazlı olarak hareketlerinin de yükseliş bazlı devam edeceğini düşündüğümüz vakit gümüşün ons tarafında da 27 dolarlara doğru sizlerle birlikte bu yükselişin devam ettiğini göreceğiz ve takip edeceğiz. O yüzden gümüşün ons tarafı da hareketli olacak. Gümüşün gram tarafına baktığımız zaman gümüşün gram tarafında bizler için 12.70 sizlerle birlikte takip ettiğimiz önemli bir destekti ve yükseliş desteği içerisinde 13.40 şu bant arasını takip edeceğiz demiştik. 13.40'ın yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte 14.10 direnci artık bizler için önemli bir direnç olacak. Burada da dolar bazlı gece operasyonlarıyla birlikte arkadaşlar yani orada bir yukarı yönlü ani alışlarla doların yukarı yönlü hareketi 19.50 civarına doğru gider ise gümüşün gram tarafında da beklentim 14 lira 10 üzerinde 16.50 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerin ani ve sert bir şekilde yukarı yönlü dönmesi yolunda olacaktır. Dikkatle takip edilmesi gereken bir süreç. Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman Euro Türk Lirası'nda da yükseliş yönlü beklentim hala mevcut. Buradaki formasyonlar neticesinde bizler için 19.80 artık önemli bir direnç ve bu direncin ben yukarı yönlü kırılıp 20.04 ana hedef bölgesine doğru Euro'daki hareketlerin devam etme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ve beklentilerim dahilinde olduğu düşüncem gerçekliğini koruyor. Orada gene resesyon korkusuyla birlikte enflasyon korkusu da oldukça fazla düzeyde yukarı yönlü hareketlerin devamı gelecektir. Sterlin Türk Lirası'na baktığımız zaman orada da kısada arkadaşlar bakın şurası bir direnç. Bu direnci takip edeceğiz. 23 lira 10 kuruş seviyesinde bulunan direnç bölgesi. Bu 23.10 direnci önemli bir direnç. Üstüne atması durumunda arkadaşlar sterlin Türk Lirası'nda da 24 liralara giden bir sürecin başlama olasılığı oldukça yüksek. Bu
sterlin ve euro tarafında faiz artışları gene yakından takip edeceğimiz süreçler içerisinde olacak. Çünkü burası ABD Fed Merkez Bankası gibi faizlerde bir gevşeme sürecine gidebileceğini ben düşünmüyorum. İlerleyen zamanlar içerisinde euro ve sterlin tarafında da sert faiz artışlarının daha devam edeceği, bu riskin enflasyon kaynaklı olaraktan daha yüksek olacağı da unutulmamalı. Bitcoin tarafına baktığımız zaman hemen BTC-USD paritesinde yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahilinde 17.000'in üzerine atmış durumda. Şimdi burada önemli kritik direnç seviyesi takip ettiğimiz zaman 17.400 direnci var. Fakat bu direncin ben yukarı yönlü kırılıp şuradaki 18.000 dolar seviyesine doğru Bitcoin'deki hareketleri devam ettireceğini düşünüyorum. Bitcoin'deki kritik süreci 18.000 dolar seviyesi yön verecek. O yüzden Bitcoin'de de bu hareketle birlikte 18.000 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketin daha devam etmesi beklentilerim dahilinde. Evet, sizlerle birlikte piyasalara kısa bir bakış yaptık. Kanalımıza beğeni atmayı, kanalıma abone olmamış sevgili dostlarımızı mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ve burada anlattıklarımızın hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değil. Sadece kişisel öngörülerimiz ve eğitim amaçlı olarak düşünülmesini gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.